Türkiye'den ilk defa Londra'ya uçuyorsan havaalanından şehir merkezine nasıl gelebileceğine dair bilgiler paylaşacağım. Çünkü bu konuda Instagram üzerinden de birçok soru aldım. Olabildiğince mesajlara detaylı cevap vermeye çalışsam da tüm bilgileri burada toparlamanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada benimle ilk defa tanışıyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. Londra'da 6 tane havaalanı var. Türkiye'den gelişlerde Heathrow, Gatwick ve Stansted havaalanları en çok kullanılanlar. Bunlara ek olarak City, Luton ve Southend havaalanları da var ama bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. İstanbul'dan Londra'ya geliş yaklaşık 3,5 saat sürüyor. 3 havaalanından da şehir merkezine geliş için birden fazla alternatif mevcut. Tabii bunların bütçeleri ve süreleri farklılık gösterebiliyor ve doğal olarak hangisiyle geleceğine karar vermekte zorlanabilirsin. Bu yüzden senin işini kolaylaştıracağım. Havaalanlarını tek tek ele almadan önce bazı önemli konuların altını çizeyim. Uçak kalkış ve iniş saatlerin çok önemli. Erken saatlerde ya da geç saatlerde uçuşun varsa toplu taşıma seçeneklerinden faydalanamayabilirsin. Burada yapacağın en önemli kontrol mekanizması Google Haritalar ya da Citymapper uygulaması olacak. Uçağının Londra'ya iniş tarihini ve saatini seçtikten sonra gideceğin lokasyonu seçiyorsun. Toplu taşıma alternatifleri karşına çıkıyor. Aynı kontrolü mutlaka dönüş biletin içinde yap. Eğer toplu taşımadan faydalanamayacaksan uygulama sana bu opsiyonları sunamayacak zaten. Bu durumda Uber ya da taksi alternatiflerini seçmek zorunda kalabilirsin. Taksilerin ortalama fiyatlarını yanda paylaşıyorum. Gördüğün gibi fiyatlar yüksek. O yüzden diğer alternatiflere göz atalım. Heathrow havaalanında toplu taşıma kullanacaksan ve temassız kredi kartın varsa Oyster kart gibi herhangi bir ulaşım kartı almadan kartını okutarak merkeze gidebilirsin. Oyster kartın ne olduğunu bilmiyorsan ulaşımla ilgili tüm bilgileri paylaştığım videomu mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Eğer temassız kartla değil de Londra'nın ulaşım kartı olan Oyster kartla seyahat edeceksen tercih senin tabi. Hemen tren oklarını takip edip bilet makinesine geliyorsun. 7 poundluk kartını alıyorsun ve üzerine istediğin bakiyeyi ekliyorsun. Ne kadar eklemeliyim dersen sana burada 3 ulaşım şeklinden bahsedeceğim. En pahalısı ve en hızlısı Heathrow Express. Zone 1 denilen birinci bölgedeki Paddington istasyonuna 15 dakikada gitmek için ödeyeceğin tek yön bilet fiyatı 25 pound. Bu bilet Paddington istasyonundan bineceğin diğer hatları kapsamıyor ne yazık ki, bilgin olsun. Eğer otelin Paddington'da değilse ve bu istasyondan başka bir metro bağlantısına daha binmen gerekiyorsa Oyster kartına 25 pound ekleyip hayatına devam edemezsin. Mutlaka otele gidene kadar kullanacağın diğer toplu taşımaları da göz önünde bulundurup Oyster kartına yükleme yap. Ya da en temizi temassız kartını kullan ve bakiye derdiyle hiç uğraşma. Bu hat çok konforlu ama pahalı. Kaldı ki ailecek seyahat ediyorsanız bu parayı Uber'e vererek çok daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Londra'nın en yeni raylı sistemi Elizabeth Line ile yarım saat civarında şehir merkezinde olabilirsin. Bu hattın tek yön fiyatı birinci bölge için 12,80 pound. En yeni hat olduğu için içi diğer metro hatlarına göre çok daha rahat ve daha temiz. Eğer çok fazla bagajın yoksa kesinlikle bu alternatifi değerlendirmelisin. Piccadilly metro hattı en uygun fiyatlı opsiyon. Elizabeth hattının yarı fiyatına şehir merkezine ulaşabiliyorsun. Bu süre 45 dakika ile 1 saat arasında değişebiliyor. Yalnız bu metro hattı eski ve oldukça yoğun bir hat. Yanında küçük çocuk ya da ağır bagajın varsa zorlu olabilir. Ama çantam ağır değil, kalabalıklar da hiç sıkıntı değil diyorsan en ucuz ulaşım şekli bu. Eğer Türk Hava Yolları ile Heathrow'a geldiysen Terminal 2'ye ineceksin demektir. Uber kullanacaksan çıkış kapısına ulaşınca uygulama üzerinden talep oluşturabilirsin. Aracın muhtemelen 10-15 dakika içinde pick-up point denilen noktada olur. Bu süreçte sen de o noktaya hızlı bir şekilde ulaşmalısın. Sürücü seni o noktada bulamazsa zaten telefonla arayıp iletişime geçmeye çalışacak. Hattının yurt dışı aramalara açık olduğundan emin olmalısın. Fiyat 50 pound civarında tutuyor. Siyah taksilere göre çok daha uygun ama seyahat edeceğin saat ve trafik yoğunluğuna göre fiyatta değişkenlik görebilirsin. Bir de National Express denilen otobüsler var. Heathrow'dan merkezdeki Victoria istasyonuna direkt otobüsle gidebiliyorsun
ve fiyatları 6 pound'dan başlıyor. Ama uçuş saatlerin rush hour denilen saatlere denk geliyorsa yolculuğun 1,5-2 saat sürebilir. Yine de metronun kalabalığını çekmeden hem de oturarak daha rahat bir yolculuk geçireceğin kesin. Bilet linkini açıklamalarda bulabilirsin. Eğer gece yarısında havaalanında olacaksan benim önerim yine Uber olacak. Çünkü birçok metro ve tren geç saatlerde çalışmıyor. Sadece Piccadilly Line cuma gecesinden pazar sabahına kadar 24 saat hizmet veriyor. Ben gece vakti tren ya da metro kullanmadım hiç. Güvenlik açısından sıkıntılı olabilir. Bir de hafta sonu olduğu için insanlar eğlencenin dozunu biraz kaçırabiliyor. Londra'ya ilk defa geliyorsan dakika bir gol bir şeklinde olumsuz bir olay yaşamanı hiç istemem. Bu yüzden gece metroya binme konusuna çok da sıcak bakmıyorum. Taksi ya da Uber'e ayıracak bütçem yok dersen belki alternatif olarak N9 denilen night bus yani gece otobüsünü seçebilirsin. Uçak biletini alırken saatlere mutlaka dikkat et. Biraz ucuz diye gece saatlerini alıp sonra aradaki farkı taksiye vermen pek de akıllıca olmayacak. Gatwick Express şehir merkezindeki Victoria durağına giden bir tren. Victoria istasyonunda diğer bağlantı noktalarına aktarma yapıp kalacağın yere ulaşabilirsin. Bu tren 15 dakikada bir kalkıyor ve en hızlı alternatif bu. Tek yön ücreti yaklaşık 20 pound. Herhangi bir bilet almana gerek kalmadan yine temassız seçenekle ödemeni yapabilirsin. Eğer Heathrow'da da bahsettiğim National Express otobüsleriyle gitmek istersen bunlar saat başı kalkıyor. Ama adının Express olması seni yanıltmasın. Çünkü mesela yine aynı lokasyonu ele alırsak Victoria istasyonuna gitmen 2,5 saat sürebiliyor. Bilet fiyatı 10 pound civarında. Stansted Havaalanı'ndan en konforlu ulaşım şekli Stansted Express. Bu tren Londra'da 3 durakta duruyor. En merkezi durak Central London olarak geçen Liverpool Street Station ve yolculuk yaklaşık 1 saat sürüyor. Tabii konaklayacağın yeri ve mesafeleri kontrol etmende fayda var. Belki diğer 2 durak gideceğin yere çok daha yakın olabilir. En önemli konu temassız kart ya da Oyster kart ödeme yöntemleri bu hatta geçmiyor. Trenin kendi biletini alman lazım. Biletini online olarak önceden alabilirsin ya da o gün makinelerden temin edebilirsin. Tren bileti tek yön için yaklaşık 20 pound civarında ama online olarak önceden alırsan çok daha uygun fiyata bulabilirsin. Biletleri alabileceğin yerleri ve diğer tüm detayları yine açıklamalarda paylaşıyorum. Bir diğer alternatif yine National Express otobüsü. 1,5-2 saatte 15 pound karşılığında Victoria istasyonuna ulaşabilirsin. Konfor ve hız açısından Stansted Express'i tercih ederdim. Arada büyük bir fiyat farkı da yok üstelik. Atladığım ya da aklına takılan başka sorular varsa yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!